İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün uyanış için, yani insanın kendi sonsuzluğuna uyanmak için, aydınlanmak için bir yerlere gitmeye ihtiyacı var mıdır? Ya da bir guruya ihtiyacı var mıdır? Ya da bir mürşide ihtiyacı var mıdır? Bunu sorgulamak istedim. İnsanın kendi uyanışı için bir yere gitmek zorunda olduğunu düşünmesi, yine zihnin bir illüzyonudur, bir yanılsamasıdır. Senin özün zamansızdır, mekansızdır ve mekansız ve zamansız olanı keşfetmek için, yani zaten sende olanı bulmak için bir mekan değişikliğine gerek yoktur. Bir mesafe kat etmeye de gerek yoktur. Mesafe de bir illüzyondur. Çünkü Tanrı'nın boyutunda burası bir filmdir ve sadece filmin içinde mesafeler vardır. Senin özünle özün arasında bir mesafe yoktur. O halde bir yere gitmek gerekli değildir. Elbette sen kendini bir yere çağrılıyormuş gibi hissediyorsan, yani kalbinde oraya doğru bir çekim hissediyorsan, bu senin filminin bir parçasıdır. Aynı bir film izlemek gibi sen de bu filmin içinde bu seyahati var edersin. Eğer kalbinde bir çekim hissediyorsan gitmende de hiçbir sakınca yoktur. Ve eğer bir guruya bir çekim hissediyorsan, yani başka bir varlık gözükene bir çekim hissediyorsan, onun rehberliğini çekim hissediyorsan bunda da hiçbir sorun yoktur. Rehber ne demektir? Rehber senin içindeki rehberliğin dışarıdaki yansımasıdır. Görünende başka bir insandır fakat yine senin özünün sana rehberliğidir. Eğer zihinsel sessizliğini sağlayabilir isen dış dünyada hiçbir rehbere de ihtiyaç duymazsın. Fakat rehberler olması da güzeldir. Bu da bir filmdir ve elbette içinde olanı dışında da görmek isteyebilirsin. Bunda hiçbir sorun yoktur. Bir rehberden destek almakta sorun yoktur. Elbette ki bir guru, bir rehber sana senin görmediğin kapıyı gösterebilir. Ama o kapıdan geçecek olan elbet yine sensindir. Ve bu kapıyı görmek için bir rehbere ihtiyaç duyabilirsin. Bir rehberden yardım alabilirsin. Fakat uyanışın için, yani zaten sende olana uyanmak için bir başkasına ihtiyacın olduğunu düşünmek bir illüzyondur. Ya da bir yerlere gitmek ve orada bir şey olacağına inanmak illüzyondur. Buradan çıkıp dünyanın başka ucuna da gitsen orada keşfedeceğin yine sensindir. Yani zaten sende olansındır. Ve burada şu an bulunduğun anda sıkıntılar varsa o sıkıntıların temeli de bu zihindir. Bu kafadır. Ve taşırsın. Gittiğin yere de aynı sıkıntıyı taşırsın. Çünkü yine aynı zihinle gidersin. Zihnini burada bırakıp bir yere gitmezsin çünkü o zihin de seninledir ve tüm sorunların kaynağı odur. Aslında özünle arandaki perde odur. Yapacağın şey özünle arandaki perdeyi kaldırmaktır. Bir yere gittiğinde eğer yanında bu perdeyi götürmüş isen o perde yine oradadır. O halde yine bir aydınlanma yaşanmaz. Sadece aydınlanmayı yaşamaya dair bir fikir ortaya çıkabilir ya da yine bir illüzyon yaratılabilir. Ortada artık yeni bir illüzyon var olur. Tibet'te tapınakta 1 sene boyunca meditasyon yapmış ama yine zihinle yaşayan bir varlık var olur. Uyandığını düşünen bir uyanma illüzyonu yaratılır. Uyanış dediğin şey kendi içinde var olana uyanmaktır. Kendi dışında bir dünya olduğunu söylüyor isen bu zaten illüzyonun kendisidir. Ve bir kişi sana bu olmadan bu olmaz, bu olmadan bu olmaz,
mutlaka bir gurun olmalı diyorsa, seni bazı şeylere zorunda olmanı düşündürüyor ise o illüzyonun kendisindedir. Hiçbir şey aynı, başkasının deneyimiyle aynı olmak zorunda değildir. Bu sebeptendir ki bir guru birinin gurusu olabilir ve sana hiç hitap etmeyebilir. Bir insan başka bir insana hitap etmeyebilir ama sana hitap edebilir. Guru, gurudur. Yani kendi karanlığından aydınlığına geçmiş olandır. Kendi karanlığının içinden aydınlığını keşfetmiş olandır. Onun yapacağı rehberlikte senin karanlığının içinde aydınlığını bulmana rehber olmaktır. Yani bunun var olduğunu sana göstermektir. Ama senin içine o ışığı koyacak olan o değildir. Senin karanlığını kazacak olan da o değildir. O sadece senin zaten içinde olan özün bir yansıması olarak sana hatırlatıcıdır. O karanlığın içinde ışığın bulunabildiğinin varlık olarak ifade bulmuş bir halidir. Bunun mümkün olduğunu hatırlatır. Evet, onun ışığı parıldamaktadır. Ve sen onun yanındayken onun ışığından faydalanabilirsin. Yani onun ışığında kendi ışığını görüp kendini hatırlayabilirsin. Bu gayet güzeldir. Ama eğer zihne kapılır, zihnin oyunlarına inanırsan, bu onun sayesinde, ondan dolayı bana bunu o verdi dersen, o gurunun yanından uzaklaştığın anda zihin tekrar gelir ve karanlık tekrar var olur. Çünkü senin uyanışın dışsal bir şeye bağlıdır. Zihin bunu ona bağlamıştır. O halde de sürekli olarak o gurunun yanında ya da o kamil insanın yanında olmak istersin. Çünkü ondan bir beslenme hali başlamıştır. Onun yanındayken iyisindir, onun yanındayken iyi düşünüyorsundur, onun yanındayken zihnin daha sessizdir. O halde onun bir müridi olmak istersin. Onun bir takipçisi olmak istersin. Bu yine yeni bir illüzyondur. Kendi sonsuzluğuna uyanmak için çıktığın yolda yine bir dış dünyada gözükenin peşine takılmış, yine bir başkasının yolundan yürüyor olursun. Senin uyanışın bir başkasının yolunda yürümek değildir. Kendi özünü keşfedip içinde var olan o Tanrı'nın seninle ifade bulmak istediği, yani seninle ifade bulduğu şeye izin vermektir. İşte kendi özünün derinliklerine dalar, yani zihindeki bu düşünce katmanlarının arasından geçer. Yani karanlığının içine dalmaya cesaret edersen, aydınlığın zaten senin içinde olduğunu fark edersin. O halde hiçbir şeye ihtiyaç duymazsın. Işığın seninle parıldamaya başlar. Ve böyle bir keşfedişte dış dünyada hiçbir şey olmadığını idrak edersin. Her şeyin sende olduğunu, her şeyin senden olduğunu ve görünen herkesin ve her şeyin sen olduğunu idrak edersin. Bu halde de o dışında gözüken rehberin de sen olduğunu idrak edersin. Yine sen kendine rehberlik etmektesindir. Hiçbir üstad benim yolumdan yürüyün, beni takip edin dememiştir. Onlar kendi hakikatlerine uyanmış ve aynı hakikatin senin içinde de olduğunu söylemiştir. Ama zihin gördüğü şeyden büyülenir, onun yürüdüğü yoldan yürür. Hatta onun adımını bastığı yerlere basarak onu taklit etmeye çalışır. Ama Tanrı her şeyi özgün yaratmıştır. Kar taneleri gibidir, parmak izi gibidir. Her bir varlık kendine özgüdür. Her bir varlığın kendine özgü bir yolu vardır. Her bir varlığın kendine özgü bir hayat hikayesi, bir filmi olacaktır. Ve o yolda sadece sana özgüdür.
Birinin ayak izinin üzerine bassan bile sen kendi ayak izini bırakacaksındır artık. Yani yine de aynı yolda yürüyor olmazsın. O halde başkasının yolunda yürüyeceğim diye, başkasının yolunu takip edeceğim diye uğraşmak neyedir? Bu sadece bir çabadır. Ve dönüp dolaşacağın yer yine kendi yolundur. Başkasının ayak izinin üzerine bastığında onun yolunda yürüdüğünü zannedersin. Ama yine kendi ayak izini bırakırsın. O halde dış dünyada hiçbir şey yok ise senin yapacağın şey kendi özünü parlatmaktır. Yapacağın şey zihni sessizleştirmektir. Elbette bununla ilgili rehberlikler alınabilir. Ama dönüp dolaşacağın yer yine bunun sessizliğe kavuşmasıdır. Çünkü tüm öz ile arandaki perde zihnin sesleridir. Senin zihninin içinde sürekli olarak kendi kendine konuştuğundur. Konuşmayı bırakırsan, dinleme haline geçersen, o buradan zaten hep konuşmaktadır. Bir gurunun faydası, o konuşurken sen konuşmadığın içindir. Çünkü dışarıda görünen bir şey vardır. Ve o bir üstattır, dinlenmelidir. Onun içinde olan üstad, senin zaten içindedir. Ama insan bu görünene gerçek olduğuna kapılır. Bir şey görünmediği için dinlemeye de gerek duymaz. O halde bunun içinde bir sürü ses var olur. Yapacağın şey dinlemektir. Nasıl ki bir guruyu dinliyorsan saygı ve hürmetle, nasıl onun dizinin dibine oturup onu saygı ve hürmetle, sevgiyle dinliyorsan, aynı öz buradadır. Yapacağın şey oturup dinlemektir. İşte o halde sen gurunun kendisi olursun. Çünkü artık sen de kendi karanlığının içinden aydınlığını bulmuş olursun. Ve o aydınlığa izin verip onun sen olmasına izin verirsen artık karanlığından aydınlığına çıkmış bir üstad olursun. Sen de kutsal olursun. Çünkü zaten kutsalsındır. Kutsalların kutsalı, yücelerin yücesi, her şey olan Yaradan'ın burada ifade bulan halisindir. Ve o tüm üstadlarda ve tüm üstad olmadığını düşünenlerin içinde de aynı öz mevcuttur. Kendine izin vermenin zamanı gelmiştir. Kendi üstadını keşfetmenin zamanı gelmiştir. Kendini dinlemenin zamanı gelmiştir. O hep seninle konuşmaktadır. Dışarıdan da içeriden de sürekli olarak seninle konuşmakta ve seni kendi içinde eritmek istemektedir. Senin artık asıl senin içinde, onun içinde erimeye izin vermenin zamanı gelmiştir. Bir guruyu dinler gibi kendini dinlemenin zamanı gelmiştir. Yapacağın tek şey, aynı özün, o sonsuzluğun senin içinde olduğunu bilip, artık sırrı, gizemi görünen de değil, görünmeyen de olduğunu idrak edip, kendi sessizliğini bulup, işte o üstadı, içinde olanı dinlemektir. Hepinizi çok seviyorum. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda geçsin. Sevgiler.